Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sadece 2 malzemeyle silikon kalıplarımızı kendimiz yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi az önce gösterdiğim gibi mısır nişastası. Diğer malzememiz ise evimizde tamir işlerinde kullandığımız şeffaf silikon. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle bir kabın içerisine bir miktar mısır nişastası koydum ve biraz da silikon sıktım. Miktarlarını göz kararı ayarladım. Kurabiye tarifi verirken kulak memesi yumuşaklığına diyoruz ya, bunun kıvamı da yaklaşık öyle olacak. Bu silikonu yapı marketlerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben Hepsi Burada'dan aldım. İndirim vardı, 25 liraya düşmüştü ve kargosu da bedavaydı. Çok uyguna geldi. Mısır nişastası zaten her markette var. Hamuru yoğurmaya başladım. Ben eldiven kullanmayı sevmediğim için direkt elimle yoğurdum ama eldiven kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü elden arındırması çok zor oluyor silikonu. Yoğururken de azar azar nişasta ilave ettim ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ettim. Bir uyarı yapmak istiyorum. Bu silikonun kokusu rahatsız edici derecede çok ağır. Ben video çektiğim için kapalı bir alanda yaptım. Eğer mümkünse açık havada, açık bir balkonda yaparsanız sizin için daha iyi olur. Maske takıp pencereyi açmama rağmen yine de kokusu beni inanılmaz rahatsız etti. Eğer etrafınızda çocuklar varsa da kesinlikle denemeyin. Deneyecek olanlar lütfen açık havada maske ve eldiven kullanarak yapsın. Arada videoyu durdurup pencerenin önüne giderek yoğurmaya devam ettim. Sonradan kokusu gidiyor ama başlamadan önce lütfen önlemlerinizi alın. Hamur kıvam aldı, artık yoğurmama gerek yok. Elime de yapışmıyor. Böyle apliklerim vardı. Bunları Trendyol'dan almıştım. Şimdi de kalıplarını çıkaracağım. Ben bir hata yaptım. O hatayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynısını yapmayın diye. Kullandığım silikonun kapağı olmadığı için ben hepsini kabın içerisine boşalttım. Başta problem yoktu. Hamur çok yumuşaktı ve kolay şekil alıyordu. Ama çok çabuk kurumaya başladı. İlk apliğin kalıbını çok rahat bir şekilde çıkardım. Ama diğer apliğin kalıbını çıkartırken biraz zorlandım. Çünkü hamur kurumaya başladığı için esnemedi. Ve ben bunların kalıbını çıkartırken bir parça hamur da olduğu yerde kurudu. Ziyan oldu. Sadece 2 tane apliğin kalıbını çıkarabildim. Eğer benim gibi böyle büyük apliklerin kalıbını çıkaracaksanız silikonunuzun hepsini kullanmayın. Parça parça hamur yoğurun. O şekilde kalıplarınızı hazırlayın. Hamura şekil verdikten sonra apliğe de bir parça nişasta sürdüm ki daha rahat bir şekilde çıkabilsin. İyice bastırıp şeklin hamura düzgün bir şekilde çıkmasını sağladım. Kenardaki fazlalıkları maket bıçağıyla kestim. Uzun olanı malzemesi kontraplak sağlam bir aplikti ama diğeri esnek aplikti. Esnek aplikte çok hassas olduğu için ben bastırınca kenarından kırıldı. Ama yine de kalıbını aldım. Yaklaşık yarım saat kadar bekledim. Aplikleri kaldırdım ve gördüğünüz gibi desenler çok güzel bir şekilde hamura geçmiş. Düz olduğu için apliklerin kalıpları rahat bir şekilde çıkarılabiliyor ama çok girintili çıkıntılı şekillerin kalıplarını çıkarabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü hazır kalıplara göre daha sert bir kalıp elde ediyoruz. Ayrıca kimyasal bir ürün kullandığımız için kesinlikle gıdaya uygun değildir. Kalıplar tamamen kuruduktan sonra içerisine taş tozuyla hazırladığım karışımdan dökerek deneme yaptım. Dilerseniz çimento veya alçı da kullanabilirsiniz. Ya da soğuk porselen hamuruyla da şekil alabilirsiniz. Daha küçük objelerin kalıplarını almak isterseniz bir paket nişasta ve bir adet silikonla çeşit çeşit onlarca silikon kalıp hazırlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi daha çok düz objelerin kalıplarını alabiliyoruz. Evet, geldik o en çok merak ettiğim yere. Karışım kurudu ve içerisinden aplikleri çıkardım ve gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu. Bu tarz kalıplar zor bulunuyor ve fiyatları da oldukça yüksek. Başarılı bir sonuç aldığım için çok mutluyum. Sizlere de fikir olsun. Tekrardan hamur yapıp bir iki obje daha denedim. Onları da size göstermek istiyorum. Bir kolonya kapağı ve çaydanlık kapağının kalıplarını aldım.
Yapacağımız kalıbın ağız kısmı çok dar olmadığı sürece herhangi bir problemle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Son olarak bu kalıplara döküm yaptım ki nasıl bir sonuç alacağım hep birlikte görelim diye. Kolonya kapağını kalıptan çıkartırken beni biraz zorladı görüyorsunuz ama herhangi bir yırtılma falan olmadı. Demek ki çok sağlam bir kalıp olmuş. Ve çıkarttığım objelerde de herhangi bir problem görünmüyor. Gayet pürüzsüz ve beklentimin çok çok üzerinde. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün de bizleri masraftan kurtaracak bir deneme yaptım ve sonuç beni gerçekten çok mutlu etti. Bugünlük de benden bu kadar. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.